2025'in son yeni ayını yaşayacağız. Artık yılı kapatıyoruz ve yılı kapatırken de bazılarımıza çok güzel yeni fırsatlar, yenilikler getirebilecek bir yeni ay var karşımızda. Tabii ki dikkat edilmesi gereken noktaları da ben mutlaka size belirteceğim. Videodan önce klasik hatırlatmaları yapalım. Günlük olarak eğer beni Instagram'dan takip etmek, yazılarımı okumak isterseniz şuraya adresimi bırakıyorum. Instagram kullanmayanlar için de mail adresimi bıraktım. Genel etkiler şimdi hepimizi ilgilendiriyor. Lütfen o kısmı kaçırmayın. Sonra burcunuza atlarsınız bu kısmı dinledikten sonra. Şimdi hazırsak hiç uzatmadan başlayabiliriz. 20 Aralık Cumartesi günü saat 04.43'te Yay burcunun 28. derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Yeni aylar her zaman bir başlangıcı, bir haberi, bir yenilenmeyi anlatır ve bu yeni ayda Yay burcunda olduğu için önümüzdeki yaklaşık 2 haftalık süreçte hayatınıza daha çok yay temalarının hakim olduğunu görebilirsiniz. Seyahatler, yurt dışı bağlantılı konular, işler, vize, pasaport ya da uzak yerlerdeki insanlarla ilişkileriniz, akademik gündemleriniz, eğitimler, hukuki meseleler veya sosyal medya üzerinden yürüyen bir takım işler bir anda çok daha fazla görünür hale gelebilir. Kasım ayının o çok yoğun akrep enerjisinden çıkmış, daha böyle pozitif, daha açık, daha iyimser bir ruh haline geçtiğimiz aslında dönem diyebilirim o Yay burcundaki yeni ay için. Dünya görüşümüzü genişletecek deneyimler bize verebilir, bunlara yönelebiliriz. Venüs'ün de Yay burcunda olmasıyla, Merkür'ün de Yay burcunda ilerliyor olmasıyla beraber zaten yeni ay Yay burcunda dediğim gibi ateş elementi gerçekten çok dikkat çeken bir enerji yaratacaktır. Motivasyonu artırır, cesareti, hareket etme isteğini oldukça fazla destekleyecek bir zaman diliminden geçeceğiz. Şimdi Ankara'ya göre çıkarttığım haritaya göre bu yeni ay ikinci eve denk geliyor. Yani finansal konular, kazanç kapıları, gelir gider dengeleri ya da bir kişinin kendi değer algısını ön plana taşıdığını gösteriyor. Şimdi yeni kazançlar, iş başvuruları, ücret düzenlemeleri veya parayla alakalı aslında önemli kararlar alınan bir zamandan geçebiliriz. Ama tabii ki yeni ayın Neptün ve Satürn'den sert bir etkileşim almasından dolayı özellikle maddi konularda veya beklenti içeren bazı durumlardan dolayı yanılma, hayal kırıklığı, manipülasyon ya da fazla iyimserlik ya da yanlış yönlendirilme gibi riskler bulunuyor. Lütfen burayı da atlamayın. Gözünüz kulağınız açık olsun. Bu yüzden zaten alışverişler, yatırımlar gibi alanlarda çok daha fazla dikkatli olun deriz. Şimdi duyulan haberlere de hemen güvenmemek gerekiyor. Özellikle de bu sosyal medyada mutlaka çok böyle dolaşan, bilgi kirliliği taşıyan bazı haberler olacaktır. Temkinli olalım. Yay aynı zamanda hani medya, haber akışıyla da alakalı olduğu için bu dönem dediğim gibi yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması gibi ya da kulaktan dolma haberlerle insanların yönlendirilmesi gibi durumları tabii ki tetikleyebilir. Şimdi birkaç gün böyle sisli, işte bir zihin belirsiz bir hava olması son derece normal çünkü Neptün'ün de açısı tam olarak bunu anlatıyor. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter'in de tabii ki 9. evde olduğunu görüyoruz. Yani yay temasını ekstra güçlendiriyor. Jüpiter'in Satürn ve Neptün'le ilerleyen günlerde de yapacağı uyumlu açılardan dolayı hani başlangıçta böyle karışık görünen konuların zamanla daha da netleşebileceğini ve doğru bir şekilde ilerlersek kalıcı adımlarda atabileceğimizi gösteriyor. Yani yeni ay ilk başta böyle karışık bir enerji, sisli puslu bir enerji verse de aslında sağlam bir zemine oturabilir birazcık uğraşırsak. İlişkiler tarafındaysa Venüs'ün Neptün ve Satürn'e yine alacağı sert açıdan dolayı birini gözümüzde aşırı büyütme riskini taşıyor. Yani aşırı idealize edebiliriz. Flörtlerde fazla anlam yükleyebiliriz veya daha sonra gerçek yüzünü göreceğimiz bazı durumlar içerisine girebiliriz. Juno da Yay burcunda yani ister istemez böyle kadersel biri temasını bize verebilir. Ama Neptün burada da bir sis perdesi yaratabilir. Dolayısıyla ilişkilerde gerçeklikle hayal arasındaki çizgiyi çok iyi ayırt etmemiz gereken bir yeni ay. Yay yeni ayına rağmen özgürlük teması çok baskın olmasına rağmen ilişki başlangıçlarını, ilişkilerde net kararlar almayı ve kadersel tanışmaları uzun vadeli partner olabilme ihtimalini çoğaltıyor. Şimdi haritada Mars Oğlak burcunda çok güçlü bir yerleşimdedir. Mars Oğlak'ta tüm bu böyle sisli temaların içinde bize çok sağlam bir yapı kazandırabilir. Yani zaten yükselenin de yöneticisi Mars Oğlak biraz böyle çalışkanlık, işte plan yapma, hedefe odaklı gitme, sabır, işte düzen ya da kalıcılık genelde verir. Kasım ayının o ağır enerjisinden sonra Aralık ayında özellikle iş, proje, kariyer, içerik üretimi, planlama ve uzun vadeli hedefler açısından aslında biz hizalanma yaşayabiliriz. Bir de ilişkilerde de
de bu enerji çok önem taşıyor. Şimdi Mars Oğlak transiti gökyüzünde etkili olduğunda bizim tanıştığımız kişilerin eril enerjisi, tavrı, yaklaşımı çok daha belirgin, çok daha iddialı, daha kararlı olabilir. Yani bir şeyleri adım adım inşa etmek isteyen kişilerle karşılaşabiliriz. Şimdi yay yeni ayı tabii ki eğitimler, yolculuklar, taşınmalar, sosyal medya, kişisel marka çalışmalarınız varsa bunlarla alakalı konularda bir canlılık getirecektir. Psikolojik olarak da bakış açımızı biraz daha fazla genişletebiliriz. Hayata çok daha büyük bir çerçeveden bakabiliriz. Felsefi tarafımızı böyle uyandıran bir süreçten geçebiliriz. Türkiye haritasına da baktığımızda zaten yükselenimiz yengeç biliyorsunuz. Bu yeni ayda 6. evde çalışacağı için genelde memuriyet, işte çalışma koşulları, maaş düzenlemeleri, işte hizmet sektörü, sağlık sistemi veya sosyal güvenlik alanlarında daha fazla yoğunlaşma, hareketlenme olabileceğini gösteriyor. Şimdi üniversiteler, akademik düzenlemeler ve eğitim sistemiyle ilgili konularda haber akışı tabii ki hızlanabilir. Sonuç olarak bu yeni ay bir yandan umut, hareket, canlılık ve genişleme enerjisi verirken bir taraftan da o Neptün'ün kararsız, sisli tarafıyla dikkat ve gerçekçilik de gerekiyor. Şimdi yay enerjisi bize hayata daha büyük bir dediğim gibi perspektiften bakabilme cesareti verecektir. Ama bu dönem çok fazla iyimser olursak, yani iyimserlik belli bir noktada iyi ama gerçekleri çarpıtmaya eğilimli bir bakış açısı ortaya çıkabilir. Yeni başlangıçlar için en doğru zaman yeni aydan birkaç gün sonrası gibi duruyor. Yani 20 Aralık'tan birkaç gün sonrası çok daha uygun olacaktır. Yeni ay öncesinde bazı kapanışlar verebilirsiniz. Genel olarak da böyle Aralık ayı boyunca yay temalarını güçlü bir şekilde hissedeceğimiz için çoğumuz için böyle çok hareketli, işte seyahat odaklı, eğitim odaklı, yolculuk odaklı ya da belli bir vizyon belirleme, yeni yollar çizme enerjisi daha baskın olacaktır. Evet, genel etkiler herkesi ilgilendiriyor, hep söylüyorum. Şimdi üstüne bir de yükselen burçlarınızı dinleyin bakalım sizin hangi alanlarınızı tetikliyormuş. Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu yeni ayın sizin kişisel haritanıza göre temas ettiği farklı alanlara göre bu etkiler elbette başka olasılıklarda doğurabilir. Yani başka konularda sizde çalışabilir. Benim anlattıklarım çok genel bir bakış açısıdır. Şimdi 9. evinizdeki bu yeni ay sizi özellikle seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler, akademik süreçler, uzak yerlere yapılan bazı yolculuklar, işte pasaport, vize işlemleriniz varsa ya da evrak işleriniz varsa, hukuksal meseleleriniz varsa ya da böyle dünya görüşünüzü gerçekten genişleten konular üzerinde durmanızı sağlayabilir. Uzun süredir uğraştığınız bir başvuru vardır. Buradan haber alabilirsiniz, bir yolculuk planlayabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz ya da hukuki bir konuda yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Neptün etkisinden dolayı bu alanlarda böyle hafif bir hayal kırıklığı, işte bir gecikme veya bir bilginin sizi çok fazla yanıltması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Buralara dikkat edin. Bu nedenle özellikle seyahat, evrak süreçleri bu konularda ekstra dediğim gibi dikkatli olun. 9. ev aynı zamanda zaten sosyal medya ya da görünürlük alanlarınızla alakalı. Burada biriyle tanışabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yürüyen bir iletişim ortaya çıkabilir fakat yine de gereğinden fazla birilerini idealize etmemeye çalışın. Çünkü orada bir Neptün olacak. Şimdi Mars'ın Oğlak'ta olması tabii ki sizin 10. evinizi çalıştırmanızı iyi anlamda iş ve kariyer alanında sizi destekleyeceğini gösteriyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir planı artık somutlaştırabilir ve hedefleriniz için çok daha sağlam ve istikrarlı bir adım atabilirsiniz. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter'in de 4. evinize denk gelmesinden dolayı bazılarınız için belki taşınmayı getirecek, belki bir yurt dışı taşınma olasılığını getirecek. Aileyle ilgili yeni gelişmeler veya uzakta yaşayan işte sevdikleriniz, akrabalarınız varsa bunlarla belki görüşme ihtimaliniz bu sıralarda olabilir. Genel olarak bu yeni ay yükselen koçlar için zihni açan, vizyonu genişleten, yeni yolları ve yeni kararları getirebilecek bir dönem olabilir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Boğa ve yükselen boğalar 20 Aralık'ta yaşayacağımız yay yeni ayı sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu yeni ayın sizin kişisel haritanıza göre temas ettiği farklı alanlara göre elbette başka olasılıklarda çalışabilir. Benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Lütfen bunu unutmayınız. Şimdi 8. evde gerçekleşecek olan bu yeni ay sizde finansal konuları, borç, alacak verecek dengesini, krediler, sigorta, miras, nafaka gibi ya da
da partneriniz varsa, eşiniz varsa onun maddi konularıyla bağlantılı bazı meseleleri gündeminize taşıyabilir. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir veya ortak finansal bir konu vardır. Bu konularla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz ama Neptün etkisi var demiştim. Bu nedenle böyle maddi anlamda sizi yanıltan, kandıran, kafanızı karıştıran bir şeyler olabilir. Gereğinden fazla bir şeylere para ödeyebilirsiniz, yanlış yönlendirilebilirsiniz ya da küçük aksaklıklar olabilir. Bu konuda lütfen dikkat edin. Bu yüzden finansal kararları hızlı vermemeye çalışın derim. 8. ev aynı zamanda tabii ki psikolojik anlamda da çok derin bir dönüşüm alanıdır. Bir konuyla yüzleşmek, bir bağı bitirmek üzerine olan, hani yük olan bir şeyi bırakmak ya da terapi, şifa gibi bir süreçten de tabii ki geçebilirsiniz. Şimdi Mars'ın Oğlak'ta olması çok güzel. Artık Mars Oğlak'ta ilerleyecek. Özellikle eğitim konuları, işte yurt dışı konuları, bu konularla bağlantılı şeyler, işte akademik süreçler size tabii ki güç verebilir. Bazı yükselen boğalar için bu yeni ay finansal bir düzen değişikliğiyle beraber yeni bir adım anlamına da tabii ki gelebilir. Jüpiter'in sizin 3. evde olmasından dolayı da tabii ki iletişim, eğitim, anlaşmalar ya da böyle kısa yolculuklar üzerinden bazı yeni fırsatlar da doğabilir. Genel olarak böyle yeni ay aslında yükselen boğalar için hem finansal hem psikolojik anlamda böyle yeni bir kapı açabilir. Umarım sizler için de güzel geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayınız. Yükselen ikizler 20 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizin 7. evinizde olacak ve yeni ayın sizin haritanıza farklı yerlere temasından dolayı başka etkiler de mutlaka alırsınız. Lütfen burayı unutmayınız. Şimdi 7. evde oluşan yeni ay ilişkiler, ortaklıklar, ikili ilişkilerde, tüm ikili ilişkilerde bir gündem yaratır. Yeni bir ilişki, yeni bir flört ya da flörtünüz varsa netleşme veya mevcut ilişkinizde çok önemli bir karar almak gibi bazı süreçler getirebilir. Partnerden gelecek bir haber, bir teklif veya ilişkide gidişatı değiştiren bir konuşma çok mümkün görünüyor. Şimdi Neptün etkisi var. Özellikle ilişkilerde böyle idealizasyon, fazla iyimser yaklaşma ya da karşınızdaki kişiyi olduğundan çok daha farklı görmek gibi riskleri taşıyabilir. Özellikle yeni tanışıyorsanız. Şimdi acele kararlar almamak gerekiyor. Bazı yükselen ikizler için bu yeni ay bir iş ortaklığını getirebilir, bir işbirliğini getirebilir ya da hukuki bir süreciniz vardır. Bunlarla alakalı yeni bazı kapılar aralayabilir. Şimdi Mars'ın Oğlak'ta olması tabii ki ortak finansal konularda daha gerçekçi, daha kararlı adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. Genel olarak bu yeni ay ilişkilerde hem yenilik hem de bir tür netleşme sizlere getirebilir. Umarım harika bir yeni ay dönemi geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın videoları. Şimdilik hoşçakalın. Yengeç ve yükselen yengeçler 20 Aralık'ta yaşayacağımız bu yeni ay sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Şimdi yeni ayın kişisel haritanıza temas ettiği farklı alanlara göre elbette başka olasılıklar da ortaya çıkabilir. Benim burada anlattıklarım çok genel bir çerçeve çizmektir. Bunu lütfen unutmayınız. Şimdi 6. evdeki yeni ay çalışma hayatınız, iş düzeniniz, günlük rutinleriniz, sağlık ve yaşam tarzı konularınızda bir yenilik getirebilir. Yeni bir işe başlamak, çalışma ortamında bir değişiklik yapılması, yeni projeler üstlenmek veya iş arkadaşlarınızla alakalı yeni bir gündemin ortaya çıkması gibi durumlar mümkün. Şimdi sağlık alanında bir yeni ay varsa burada bir tedavi, bir kontrol, bir beslenme düzeniniz, işte bir spor alışkanlığınızla alakalı bir başlangıç da verebilir. Evcil bir hayvanınız varsa belki onunla alakalı konularda hareketlenebilir. Belki sağlığıyla alakalı. Neptün etkisinden dolayı da özellikle böyle sağlık konularıyla alakalı iş ortamında bir bilgi karmaşası ya da doğru olmayan bir yönlendirme veya çok küçük bir hayal kırıklığı sizlere getirebilir. Bu yüzden iş yükü veya sağlık kararlarında çok böyle acele kararlar almamaya çalışın derim. Şimdi Mars'ın Oğlak'ta olması çok güzel bir yerleşim. İlişkiler alanınızda olacak. Daha sağlam adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda, iş ya da özel hayat dengesinde daha iyi bir denge kurabilirsiniz. Eforunuz, enerjiniz de ikili ilişkiler alanında ya da ortaklıklarda diyebilirim. Şimdi Jüpiter'de tabii ki 1. evinizde olduğu için özgüveninizi artıran, kendinizi şanslı hissettiren, kendinizi daha fazla ortaya koymak istediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Umarım sizler için de harika bir yeni ay süreci olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Aslan ve yükselen aslanlar 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin 5. evinizde meydana gelecek. Şimdi yeni ayın kişisel haritanıza göre tabii ki temas ettiği diğer alanlara göre başka etkiler de alabilirsiniz. Başka olasılıklar da mutlaka çalışacaktır. Benim burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi 5. evdeki bir yeni ay. Aşk, flört, romantik ilişkiler, hobi
hobiler, yaratıcılık, sahneye çıkmak, çocuklarla alakalı bazı konular ya da keyif aldığınız bir alan varsa bu enerjileri tetikliyor. Şimdi yeni bir flört tabii ki başlayabilir. Var olan bir ilişkide güzel bir canlanma fırsatı var. Keyif aldığınız bir hobiye tekrar dönebilirsiniz ya da yaratıcı bir projeye adım atmakta isteyebilirsiniz. Şimdi çocuklarla ilgili yeni bir süreç, bir haber, bir başlangıç ya da onların yaşamında bir değişiklik bu dönem sizin gündeminize oturabilir. Neptün etkisi var demiştim. Aşk alanında biraz birilerini idealize etme söz konusu olabilir. Duygusal kararlar alırken bunu lütfen unutmayınız. Mars'ın Oğlak'ta olmasından dolayı da iş hayatında böyle disiplinli ilerlemenize çok yardımcı olurken Jüpiter'in de 12. evinizde olmasından dolayı böyle sezgilerinizi yükseltebilir. Fakat aynı zamanda da hani duygusal alanlarda hafif bir karmaşa da bu dönem yaratabilir. Şimdi bu yeni ay yükselen aslanlar için hem aşk hem yaratıcılık hem de sosyal hayat açısından aslında biraz tazeleyici bir enerjiye sahip. Keyifli ve hareketli bir dönem sizler için başlıyor olabilir. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Yeni ayın sizin kişisel haritanıza farklı alanlara temas etmesinden dolayı başka olasılıkları da doğurabilir. Benim burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi 4. evinizde bir yeni ay varsa eviniz, yuvanız, taşınmanız, dekorasyon, gayrimenkul, aile içi bazı konular gündeminizde olabilir ya da duygusal olarak böyle güvenlik alanlarınız bu sıralarda yenilenebilir. Şimdi taşınmayı düşünenleriniz olabilir. Bu döneme denk gelebilir. Ev içinde bazı değişiklikler yapılabilir. Ev alım, satım, kiralama ya da aile bireylerinden biriyle alakalı önemli bir gelişme olabilir. Ev ortamınızı daha huzurlu hale getirme isteğiniz bu süreçte artabilir. Şimdi Neptün etkisi özellikle aile ilişkilerinde veya evle ilgili konularda yanlış anlaşmalar, hayal kırıklıkları ya da sisli bir gündemde yaratabilir. O yüzden kararları çok daha böyle sakin ve gerçekçi bir yerden almak çok daha sağlıklı olacaktır. Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Demek ki sizin aşk, çocuk, yaratıcılık alanınız güçleniyor. Şimdi Jüpiter'in de 11. evinizi tetiklemesinden dolayı tabii ki yeni sosyal bağlantılar, yeni çevreler, sosyal anlamda bazı fırsatlar ve kariyerden kazançlar iyileşebilir. Genel olarak bu yeni ay zaten yükselen Başaklar için ev ve aile hayatı için yeni başlangıçlar, içsel bir düzen kurma, köklenme enerjisi de taşıyor. Umarım sizler için de çok güzel geçer bu yeni ay. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Terazi ve yükselen teraziler 20 Aralık'ta yaşayacağımız bu yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi yeni ayın kişisel haritanıza göre, temas ettiği alanlara göre farklı etkiler mutlaka alırsınız. Benim anlattıklarım burada çok genel etkilerdir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi 3. evinizde gerçekleşen bir yeni ay varsa bu yeni ay sizin iletişim, eğitim, yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ya da şehir içi yaptığınız böyle yolculuklar ya da işte kısa yolculuklar, sözleşmeler, anlaşmalar, sosyal medya kullanımınızla alakalı gündemler taşır. Yakın çevrenizle ilgili bir haber alabilirsiniz, bir eğitim programına başlayabilirsiniz, içerik üretimi yapabilirsiniz. Belki bununla ilgili fikirler çok aklınıza gelecek, yaratıcı bir enerji var. Sosyal medya kullanımınızı artırabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz gündeme gelebilir. Veya bir araç, telefon, teknolojik bir alet retroda beklettiyseniz bu sıralarda alabilirsiniz. Kardeşler veya yakın akrabalarla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bir haber, bir ziyaret, bir konuşma bir süreci hızlandırabilir. Neptün etkisinden dolayı bu dönem çok fazla bilgi karmaşası veya yanlış yönlendirme ihtimalini taşıdığı için her duyduğunuz bilgiye lütfen inanmayın. Doğruluğunu kabul etmeden önce iyice araştırın. Mars da Oğlak Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla aile hayatında daha böyle planlı, programlı, disiplinli ilerlemeniz, bir şeyleri yeniden kurmanız, düzen değiştirmeniz ya da belki taşıma planları yaptığınız, aileyle alakalı daha fazla sorumluluklar üstlendiğiniz bazı konular gündeme gelebilir. Şimdi ev içi bayağı hareketli. Bunu söylemek istedim. Jüpiter'in de 10. evde olmasından dolayı kariyer anlamında yeni fırsatlar getirebilir. Bu yeni ay yükselen teraziler için aslında zihinsel hareketliliği çok fazla artıran, iletişimi çok fazla güçlendiren, yeni kararlar, yeni girişimler getirebilecek bir dönem ortaya çıkartıyor. Umarım sizler için çok keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler bu yeni ay sizin 2. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi yeni ayın sizin kişisel haritanıza göre farklı alanlara da temas edebilir. Başka olasılıklar da ortaya çıkabilir. Şimdi benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. O yüzden bunu unutmayın. Şimdi 2. evinizdeki bir yeni ay varsa finansal konularda, gelir gider dengenizde, kazançlarınızda, maddi değerlerinizde ve kendi öz değer algınızda bir yenilenme olabilir. Yeni bir gelir kapısı açılabilir.
gelebilir. Maaşla ilgili bir konu tabii ki gündeme gelebilir. İşinizden beklediğiniz bir ödeme size gelebilir veya kazancınızı artıracak bir fırsat da ortaya çıkabilir. Ancak Neptün etkisi var burada. Finansal konularda biraz sisli puslu bir enerji yaratıyor. Bu yüzden çok gereksiz harcamalardan bu dönem uzak durun. Yanlış anlaşılma ya da bir konuda yanılma ihtimaliniz de var. Bu nedenle parasal kararları gerçekçi bir yerden ele almak çok önemli olacaktır. Ayrıca bu dönem kendinize verdiğiniz değeri yenileyebilirsiniz. Dediğim gibi kendinizi çok daha görünür kılabilirsiniz. İşinizi çok daha büyütmek isteyebilirsiniz veya yeteneklerinizi gelir kaynaklarına dönüştürmek için çok uygun bir dönemden geçebilirsiniz. Zaten Mars da Oğlak Burcu'na geçti. İletişim alanında çok daha cesursunuz. Çok daha netsiniz. Belki sosyal medya ile alakalı büyütmek istediğiniz şeyler bu dönemde daha planlı programlı olmanızı sağlayabilir. Bazı yükselen akrepler için kısa seyahatler, işte eğitim veya yeni anlaşmalar da tabii ki gündeme gelebilir. Jüpiter de 9. evinize temas ettiği için uzaklarla bağlantılı planlar veya eğitim konularında bazı fırsatları da getirebilir. Genel olarak bu yeni ay akrep yükselenler için maddi anlamda bir başlangıç, finansal farkındalık ya da değer temalı bir yenilenme getirebilir. Umarım sizler için de harika bir yeni ay geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin birinci evinizde olacak, yükselen evinizde olacak. Sizin yeni ayınız geliyor. Şimdi yeni ay sizin haritanızda tabii ki farklı alanlara temas edebilir. Dolayısıyla başka olasılıklar da ortaya çıkabilir. Burada benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Lütfen bunu atlamayınız. Şimdi birinci evdeki yeni ay her zaman kişisel olarak çok güçlü bir yenilenme enerjisi taşır. Yılın bu zamanları sizin için aslında her zaman önemli. Yani bunu çünkü sizin yeni ayınız. Kendinizi yeniden tanımlamak, hayatınıza yeni bir yön vermek, planlamak, imaj değiştirmek, belki yeni kararlar bu dönemde almak, kendinizi daha görünür bir şekilde ortaya koyabilmek için çok önemli bir yeni ay. Şimdi bu dönem hem ruhsal hem fiziksel açıdan bir tazelenme gelebilir size. Yeni projelere başlayabilirsiniz. Kişisel girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğitim veya seyahat planları yapabilirsiniz. Ya da uzun zamandır düşündüğünüz bir konu üzerine cesaretle böyle adım atabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Tabii ki Neptün etkisinden bahsetmiştim giriş kısmında. Bu ailevi konularda ev, yuva alanında bir karmaşa yaratabilir veya bir belirsizlik yaratabilir. Bu yüzden bu alanlarda netlik zamanla gelecektir diye düşünüyorum. Mars'ın da Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber maddi konularda çok daha disiplinli olmanızı, işinizi daha güçlü bir şekilde yapılandırabilmenizi sağlayabilir. Şimdi Jüpiter'in 8. ev etkisi parasal anlamda bir destek, bir fırsat veya size psikolojik bir dönüşüm getirebilir. Genel olarak yükselen yaylar için aslında birçok alanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Taze bir enerjidir. Sizin için çok güçlü bir motivasyon, kendinizi daha güçlü hissetme, pozitif hissetme olasılığınız var. Umarım sizler için harika bir yeni ay olur. Yeni baştan bir şeyleri başlattığınız bir yeni ay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 20 Aralık'ta yaşayacağımız bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi yeni ayın sizin haritanıza göre temas ettiği farklı yerler olabilir. Buna göre de başka olasılıklar tabii ki doğabilir. Benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Lütfen bu kısmı unutmayınız. 12. evdeki bir yeni ay, içsel bir kapanış, ruhsal bir temizlik, bilinçaltınızla da bazı yüzleşmeler getirebilir. Geçmiş sizi bir takım yorabilir. Belki ruhsal anlamda bir yenilenme sürecine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu dönem biraz geri çekilmek, dinlenmek, kendinizi daha korunaklı bir alana almak veya bir konuyu kendi içinizde çözme ihtiyacı da doğurabilir. Bir alışkanlık bırakılabilir, bir bağ kopabilir. Belki sizi yoran bir yük vardır, bunu sonlandırabilirsiniz. Neptün etkisi tabii ki zihinsel bir karmaşa yaratır. Belirsizlikler yaratabileceği için ilk günlerde tam olarak ne hissettiğinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Rüyalarınız da karışabilir tabii ki ama zamanla netleşecektir. Mars da Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizi çok güçlendirecek. Hedeflerinizi daha disiplinli bir şekilde ortaya koymanıza tabii ki yardımcı olacak. Hani dışarıdan sakin görünebilirsiniz ama içeride çok böyle güçlü bir motivasyon taşıyorsunuz diyebilirim. Jüpiter de tam karşı evinizde 7. evde olacak. Yani ilişkilerden de bir destek, partnerinizin, dostlarınızın olumlu anlamda bir gelişme, iş fırsatı ya da belki ortaklı bir iş fırsatı doğabilir. İkili ilişkilerde gizli saklı konular
konular, duygular varsa bunlar da tabii ki ortaya çıkabilir. Şimdi bu yeni ay Oğlak yükselenler için bir arınma, dediğim gibi bırakma ya da yeni bir döngü öncesinde güzel bir hazırlık diyebilirim. Ocak ayı da sizi bekliyor çünkü. Güzel bir sene ve güzel bir yeni ay diliyorum. Umarım harika geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar, 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi yeni ayın kişisel haritanıza göre, temas ettiği yerlere göre farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Dolayısıyla çok daha başka olasılıklar da ortaya çıkabilir. Benim burada anlattıklarım çok çok genel etkilerdir. Lütfen bu kısmı atlamayınız. Şimdi 11. evdeki bir yeni ay sizin arkadaş gruplarınız, sosyal çevreniz, ekip çalışmaları ya da projelerle alakalı, hayallerinizle alakalı bir alanı aslında tetikliyor ve yenilik getirebilir. Yeni bir sosyal ortama giriş yapabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir projeye başlayabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizi gözden geçirip yeni planlar bu dönemde oluşturabilirsiniz. Tam da yeni yıl öncesi. Şimdi bu dönemde bir arkadaştan gelen destek, bir haber, bir fırsat olabilir. Neptün etkisi özellikle maddi beklentiler, sosyal medya projeleri veya bir arkadaşın sözleri konusunda bir belirsizlik yaratabilir. Bu yüzden duyduklarınızı hemen doğru kabul etmemek iyi olacaktır. Mars'ın da Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber sizi aslında içsel olarak güçlendirebilecek ve kontrolü daha sağlam bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olabilecek bir yeni ay. Şimdi bazı yükselen kovalar için bu dönem geçmişten gelen bir konunun kapanması veya bir yük vardır üstünüzde. Bunun bırakılması anlamına da gelebilir. Jüpiter de zaten 6. evinizde ilerleyecek. Bu da etkileniyor. Yani sağlık, iş, günlük düzen alanlarınızla alakalı size genişleme fırsatı, kendinizi geliştirme fırsatı destek sunuyor. Genel olarak bu yeni ay aslında yükselen kovalara sosyal çevre, projeler, hedeflerle alakalı yeni bir sayfa açıyor. Umarım sizler için çok çok keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Balık ve yükselen balıklar, 20 Aralık'ta yaşayacağımız yeni ay sizin 10. evinizde meydana geliyor. Şimdi yeni ay sizin kişisel haritanıza göre farklı farklı etkiler tabii ki verebilir. Bu benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre bunun üzerine de başka etkiler, olasılıklar alabilirsiniz. Şimdi 10. evdeki bir yeni ay varsa, özellikle de kariyer, mesleki amaçlar, toplumsal statü, görünürlük, iş, sorumluluk gibi şeylerde geleceğe dair hedefler alanında bir yenilik getirebilir. Yeni bir işe başlamak, işinizde daha görünür olmak, yeni bir projeye adım atmak, patronlarla ilgili bir gelişme yaşamak veya mesleki bir konuda önemli bir karar almak gerçekten mümkün olabilir. Şimdi Neptün etkisi var demiştim. Özellikle beklentiler konusunda biraz sisli puslu bir hava yaratabilir. Bu dönem kariyerle ilgili çok hızlı kararlar almak belki hani ilk etapta iyi olmayabilir. Bunun yerine gelişmeleri gözlemlemek çok daha iyi olacaktır. Mars'ın da Oğlak Burcu'na geçmesiyle beraber sosyal çevreden gelen destekler artacaktır. Arkadaşlarınızdan, ekip çalışmalarınız sayesinde de işinizde güçlenebilirsiniz. Jüpiter'in 5. evinizde olmasından dolayı çocuklar, aşk, yaratıcılık, projeler, keyif alınan konularda bir destekleyici enerji akıyor. Bu nedenle bu içsel bir kapanış dönemi aslında sizi yeni bir yaratıcı alana hazırlıyor olabilir. Genel olarak bu yeni ay aslında yükselen balıklar için kariyer anlamında, toplum önündeki duruşunuz açısından yeni bir yön, yeni bir başlangıç, daha güçlü bir görünürlük getirebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın.